Balkan Savaşları'nda alınan sonuçlar ülkede büyük bir moral bozukluğuna sebebiyet vermişti. İşte bu morali yerine getirmek için de İstanbul'dan Kahire'ye bir uçuş tertip edildi. Şimdi size bu uçuşun hikayesinden bahsedeceğim. Evet, az önce de bahsettiğim gibi Balkan Savaşları'ndan sonra ülkede büyük bir moral bozukluğu hakimdi. Çünkü Trakya bölgesinde özellikle ağır yenilgiler alınmıştı ve çok fazla şehit vermiştik. Nihayetinde Kırklareli, Edirne elimizde kalsa da Balkanlarda çok önemli kayıplar olmuştu. Tabi bu da büyük bir moral bozukluğuna sebebiyet vermişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Enver Bey de bu moral bozukluğunun bir an evvel düzelmesi gerektiğini düşünüyordu. Çünkü savaşların henüz bitmediğini ve daha büyük savaşların kendilerini beklediğini düşünüyordu. Yani kısa sürede bir toparlanma yaşanmazsa ülkede bu savaşlarda da benzer sonuçlar alınabilirdi. Bu yüzden ordunun prestijini sağlamlaştıracak ve halkın da moralini yerine getirecek bir organizasyon tertip edildi. Bu organizasyon dahilinde İstanbul'dan Kahire'ye bir uçuş yapılacaktı. Tabii bu günümüz için biraz kolay bir şey gibi görülüyor. Buradan İstanbul'dan Kahire'ye uçuş birkaç saatte tamamlanabiliyor. Ama o zaman için çok da kolay bir hadise değil bu. Çok uzun bir mesafe o zaman uçakları için. Yani düşünün, ilk motorlu uçuşun gerçekleşmesinden birkaç sene sonra oluyor bu hadise. O yüzden böyle bir şeyi hayata geçirmek oldukça zordu. Pek çok kişi de buna imkansız gözüyle bakıyordu. Fakat çok kısa sürede uçuş hazırlıkları başladı. Bu uçuş 2 uçakla yapılması planlandı. Blériot marka Muaveneti Milliye adlı uçak kullanılacaktı. Bir de aynı zamanda Deperdusin marka Prens Celalettin uçağı da bu uçuşta kullanılacak uçaklar arasındaydı. Tabi bu uçaklar aynı zamanda Osmanlı'nın ilk uçaklarıydı. Blériot marka uçakla pilot yüzbaşı Fethi Bey ve yardımcısı Rasıt Üsteğmen Sadık Beyler kullanacaklardı. Deperdusin uçağıyla da pilot teğmen Nuri Bey ve yardımcısı Rasıt Yüzbaşı İsmail Hakkı Beyler uçacaklardı. Bu pilotlar da tabii Osmanlı'nın en seçkin pilotlarındandı. Yani geçtiğimiz videoda Mehmet Fesa Evrensev'den bahsetmiştik. İşte bu iki pilot da yine gözü kara pilotlardan ve yine Osmanlı'nın ilk pilotlarındandı. İlerleyen günlerde bu pilotlardan daha detaylı bir şekilde tabii bahsederiz. Ama şimdi şu an bu uçuşa odaklanıyoruz. Bu tam bir macera seferi olmasıyla beraber aynı zamanda yer hizmetlerinde de müthiş bir organizasyon yapılması gerekiyordu. Çünkü bu İstanbul'dan Kahire'ye direkt yapılacak bir uçuş değil. Arada çok fazla duraklar var. Yani buradan İstanbul'dan Kahire'ye uçmak için pek çok noktada inip kalkması gerekiyor uçağın o dönemlerde. Bu yüzden işte bu uçakların iniş kalkış yapacakları yerlerde de ayrıca hazırlıklar yapıldı. Yedek parçalar, yakıtlar, makinistler, teknisyenler oralara konuşlandırıldı. Seyahat programı da şöyleydi. Yani o az önce bahsettiğim duraklar şu şekildeydi. İstanbul, Eskişehir, Afyon, Konya, Ulukışla, Adana, Halep, Humus, Beyrut, Şam, Kudüs, El Ariş, Port Said, Kahire ve İskenderiye. Bu şekilde toplam 25 saatlik bir uçuş ve 2500 kilometreden fazla oluşan bir mesafe kat edilecekti. Tabi bu 25 saatlik uçuş da havada kalma süresi sadece, yani seyahatin toplam süresi değil. Yani bu bahsettiğimiz noktalarda dinlenilmesi, uçakların herhangi bir arızasında onarımının yapılması vesaire gibi şeyler planlanıyor tabii ki. Yani bu 25 saatte tamamlanacak uçuşun birkaç haftada tamamlanması planlanıyor. Nihayetinde 8 Şubat 1914'te Yeşilköy'den havalanan uçaklarla bu seyahat başladı. Tabii uçakların kalkışı büyük bir törenle yapıldı. Bu törene üst düzey komutanlar da katılmışlardı. Pilot Fethi Bey için her şey yolunda gidiyordu. Ta Şam'a kadar ulaşmıştı. İstanbul'dan kalktıkları günden tam 19 gün sonra Şam'dan Kudüs'e varmak için havalandılar. Fakat bir süre sonra uçakları Taberiye Gölü civarındaki kayalıklara düştü ve her ikisi de bu kazada şehit oldular. Kazanın nasıl gerçekleştiği tabii hiçbir zaman bilinemedi ama kötü hava şartları ya da teknik bir arızanın olabileceği düşünüldü. Tabii o zamanlarda da kara kutu olmadığı için bunun detaylı incelemesi yapılamadı. Yani o zamanlarda bir olay ülke genelinde çok hızlı bir şekilde yayılmaz belki ama bu olay çok hızlı bir şekilde yayıldı ve insanlar inanılmaz derecede üzüldüler. Tüm ülkede duyuldu bu hadise. Bu Fethi Bey'in düşüşü üzerine şiirler yazıldı, ağıtlar yakıldı.
türküler söylendi. Hatta bu türkülerden birinde şöyle bir bölüm var. Ağla anam ağla, ağlamanın yeridir. Tayyareden düşen oğlun fethidir. Ayrıca Muğla'nın ilçesi olan Fethiye'de ismini Fethi Bey'den alır. Hasılı kelam şehitlerin cenazesi Şam'a getiriliyor ve burada Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin yanına defnediliyorlar. Böyle bir kaza meydana gelince bir ekip daha yola çıkartılıyor. Üçüncü bir ekip daha yola çıkartılıyor. Bu uçak da Salim Bey ve Rasıdı Kemal Bey tarafından idare ediliyor. Daha sonra Salim Bey ilk uçan soy ismini alıyor. O da yine önemli pilotlarımızdan birisi. Fakat onların uçuşları çok kısa sürüyor. Yani İstanbul'dan Edremit'e kadar gelebiliyorlar ve Edremit'te büyük bir kaza geçiriyorlar. Her ikisi bu kazadan sağ kurtulsalar da uçak epey zarar görüyor ve onların uçuşu orada yarıda kalıyor. İkinci uçak, yani Nuri Bey'in uçağı ise Yafa'ya kadar ulaşıyor. 11 Mart'ta, yani uçuşun ilk başladığı günden 1 ay 3 gün geçmiş. Bu tarihte Yafa'dan kalkış yapıyorlar. Fakat irtifa almak için uğraşırlarken uçak hız kaybına uğrayarak denize düşüyor. Nuri Bey uçaktan atlayıp yüzerek karaya ulaşmaya çalışıyor fakat muhtemelen teçhizatların, o deri yeleklerin ağırlığından suyun içine dalıyor ve boğularak şehit oluyor. İsmail Hakkı Bey ise bu kazadan sağ olarak kurtarılıyor. Nuri Bey'in cenazesi de Şam'a şehit olan diğer havacılarımızın yanına götürülüyor ve o da yine Selahaddin Eyyubi'nin türbesinin yanına defnediliyor. İlk iki uçak bu şekilde Kahire uçuşunu tamamlayamıyorlar maalesef ve 3 havacımız şehit oluyor. Ama bu uçuşu o az önce bahsettiğimiz Salim Bey ve Rasıdı Yüzbaşı Kemal Bey tamamlıyorlar. O Edremit'te iptal olan uçuş Yafa'dan devam ettiriliyor. Yani Nuri Bey en son Yafa'ya kadar gelebilmişti. Yani bu sefer Yafa'ya kadar ulaşmıştı. Öncelikle 11 Nisan'da uçak gemiyle Beyrut'a gönderiliyor. Orada monte edildikten sonra birkaç deneme uçuş yapılıyor ve ardından önce Kudüs'e, sonra El Ariş ve Port Said'e uçuşlar yapılıyor. Son ayakta, yani Kahire'ye de uçacaklarken hava şartları nedeniyle uçuş iptal ediliyor ve ancak 9 Mayıs'ta Kahire'ye uçuş gerçekleştiriliyor. Evet, bu uçuş 8 Şubat'ta başlamıştı. 8 Şubat 1914'te başlamıştı. Nihayete ermesi de 9 Mayıs 1914'ü buldu. Yani 3 ay kadar bir sürede tamamlanabildi. Tabi bu sürede çok önemli havacılarımız şehit oldu. Ama tabii ki bu uçuşun tamamlanması çok önemliydi ve Salim Bey ve Kemal Bey de bu uçuşu nihayete erdirdiler ve çok fazla gösteri uçuşu yaptılar gittikleri yerde. Özellikle İskenderiye'de epey bir uçuş yaptılar Kahire'den sonra. Tabii bu gösteri uçuşları yaptıkları yerlerde çok fazla bağış topladılar. Şimdi motorlu uçaklar piyasaya çıktı. Biliyorsunuz Trablusgarp Savaşı'nda ilk uçak kullanıldı bize karşı. Yine Balkan Savaşları'nda da uçaklar boy göstermeye başladılar. Bu uçakların artık yeni bir silah olduğu anlaşılmıştı ve ülkeler uçak almak için, pilot yetiştirmek için ya da uçak üretmek için yarışa girmişlerdi. Bizim de bu yarıştan eksik kalmamamız gerekiyordu. Fakat tabii maddi durumlar el vermediği için de bu konuda bağış toplanmalıydı. İşte Salim Bey'in bu uçuşları da çok fazla bağış toplanmasına vesile olmuştu. Ve bu vesileyle epey uçak alındı ve Birinci Dünya Savaşı'na o şekilde girildi. Ayrıca tabii havacılığın, uçakların ne kadar önemli olduğu da herkes tarafından kabul edilmiş oldu. Evet, havacılık tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası olan İstanbul-Kahire uçuşundan bahsettik sizlere bu videoda. İnşallah ilerleyen zamanlarda havacılık tarihimize dair videolar yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hayırla kalın.